Türk olmanın avantajlarını buralarda çok yaşıyorsunuz arkadaşlar. Alaçatı anlamı renkli ardıç. İnsanlara Türkiye dediğinizde genelde kötü bir tepkiyle karşılaşmadım bugüne kadar. Türkçe düşünürsün. Adın ne? Uluk. Ocak ayında Kilimanjaro'ya eşimle çıktık. Çok tatlılar ya. Bunu Bişkek şehir merkezinde de görmüştüm. Türk olduğunuzu hissettiğiniz yerler burası. Şu giderin boynuzları çok büyük. Bunları göreceğimi hiç beklemiyordum. Yangın çıkmış ya, baksanıza. Gözümüzün önünde yanıyor. Herkese normal hayatına devam ediyor ama işin ilginci. Hiç kimsede bir panik yok. Günaydın dostlar, Bişkek'ten. Alaçatı Milli Parkı'na gitmek üzere yola çıktık. Sabah otobüs alacaktık, aslında 2 otobüsle gitmeyi düşünüyorduk. Birincisini aldık otobüsün, ikincisini yine aktarmalı alacaktık işte şehir içinden. Gelmedi, bekledik falan. Yandex.Go'dan baktık. Çalışmıyor yani anladığım kadarıyla. Ya da biz mi kullanmayı üzeremedik bilmiyorum. Bekledik yani o. Durakta şeyi de gördük. Otobüs hattının numarasını falan da gördük. Bekledik bir gelmedi yani. Sonra taksi aldık, şimdi taksiyle gidiyoruz 3 kişi paylaşımla. Biraz daha pahalıya geliyor ama en azından daha hızlı gideceğiz. Daha hızlı ve gidebileceğiz en azından. Diğer türlü otobüs gitmiyor. Herhalde belli saatlerde kalıyordu. Ben internetten baktığımda sabah 8'de 10.30'da kalkıyor gibi gözüküyordu. Yandex'ten bakınca her 15 dakikada bir var gözüküyor. Bilmiyorum hangisi doğru söylüyor. Gidemedik yani. Şimdi o yüzden taksi aldık. Taksiyle gidiyoruz. Sıla abimle görüştük. Abi, selamlar. Selam bakalım. Rahmet abi. Rahmet. Abim sağ olsun. Biz normalde Kasku köyüne kadar almıştık dedi. Ben sizi bırakayım şeye kadar. Yandex'e biz aslında ilkten seçtik de. Sonrası böyle yeşil gözüküyordu köye kadar. Ondan sonra gri gözüküyordu. Dedik herhalde taksi gitmiyor oraya kadar, bilmiyoruz. Neyse dedik şeye kadar Kasku suya kadar. İşte sonrasında dedi ben sizi bırakırım dedi. Türk olmanın avantajlarını buralarda çok yaşıyorsunuz arkadaşlar. Başka topraktan olunca yapmazlar da böyle ilgilenmezler de. Şimdi Türk olunca konuşuyorsun, ediyorsun. Adam şey yapıyor sana. İlgileniyor, ediyor, getiriyor seni. Şimdi giriş yapacağız Milli Park'a. Vallahi giriş parası almadılar, anlamadım. Dedi gerek yok, gidin dedi. Şimdi şuradan otostop deneyeceğiz. We can try hitchhike. We can try hitchhike also. Baksanıza ya. Baksanıza renklere falan. Alaçatı Milli Parkı'na gelmiş bulunmaktayız. Şimdi vadinin içine kadar gireceğiz. Dağların eteğine kadar. Bugün ama biraz kötü gözüküyor ama önümüzdeki günlerde daha kötüydü. O yüzden gelmek istedik yani artık yani sonbahar ayındayız. İyi havayı bulmak zor biraz artık bu mevsimde. En iyi şartları değerlendireceğiz. Bakalım araç gelirse bir otostop deneriz biz de biraz daha gideriz en azından. Parkın içinde yürüyüş yapmak daha iyi olur bizim için. Burası Alaçatı Milli Parkı. Bişkek'ten 40 kilometre uzaklıkta. Yani buraya otobüslerle de gelebiliyorsunuz, taksiyle de gelebiliyorsunuz, turlarla da gelebiliyorsunuz. Bütçenize artık bağlı değişiyor. Biz otobüste gelemedik. Biz onun örneğini yaşamış olduk. Taksiyle işte fazla kişiseniz taksiyle gelebilirsiniz, daha hızlı oluyor. Ne kadar verdik taksiye? 560 son falan da 6 dolar falan tutuyordu, 6-7 dolar. Bir de ben abi buraya kadar bıraktığı için tip verdim fazladan. Hakkını yemeyelim diye. İşte ne kadara geldi? 600 küsür bir şey geldi. 600-700'e falan geldi. Yani 3'e bölünce çok büyük bir para etmiyor yani. 2-3 dolar falan ediyor kişi başı. Çok büyük paralar değil. Dönüşte 5'te otobüs varmış bildiğimiz kadarıyla ama otobüs mü alırız, taksi mi alırız bilmiyorum. Evet, biraz daha otostopla ilerliyoruz. Sonra parkın içinde yürüyüşe devam. Evet, sağ olsunlar bizi getirdiler park alanına kadar. Şimdi buradan şelaleye çok fazla kalmadı. Aksay diye şelale var burada. Burası 2 kilometre diyor ama Maps'imde ben baktığımda kaç diyordum Maps'imde? 3.9 söylüyor şelaleye. Şu an 2164 metredeyiz. 2800 metrede falan şelale. Parkın içinde yürüyüş yapacağız. Bakın burada kar leoparı var. Buranın simgelerinden bir tanesi. Alaçatı'nın. Şurada da dağ keçisi var. Buranın yaban hayatı çok güzel. Güzel bir gün bizi bekliyor dostlar. Bakın karlı dağların eteklerindeyiz hemen yani. Hafiften kar mı ya bilmiyorum da. Burada yaşayan yine diğer hayvanlar. Yaban domuzu var. Marmot var. Kartal var. Sincap var. Tilki falan. Çok hayvan bulunuyor. Milli Park'ın içerisinde birçok rota bulunuyor. Tabii bu
Yapmak istediğiniz şeye göre değişiyor. Zirveler var, göller var, şelaleler var. Artık ne kadar vakit ayırmak istiyorsanız veya ne yapmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Aynı zamanda kamp alanları mevcut. Yine kalabileceğiniz yerler var. Şelaleden sonra bir yer gözüküyor. Dağ evi tarzında. Oraya gider miyiz gitmez miyiz bilmiyorum. Bakalım. Beraber göreceğiz yol üstünde. Ben aslında buraya kamplı gelmek istiyordum fakat bugün hani şu an yağmur yağıyor gördüğünüz üzere. Bugün hafif bir yağmur var. Yarın daha fazla var. Öteki gün daha fazla var. Yani önümüzdeki günlerde de yağış olduğu için yağmurda gelmek istemedim. Mecburen günübirlik geldim yani. Yoksa buraya kamplı gelmek istiyordum. O kadar çadır vesaire taşıdım. Onları buralarda kullanmak istiyorum. Şimdi buradan sonra belki 2 gün daha Bişkek'te kalabilirim. Çünkü artık biz Kırgızistan'ın batı tarafına doğru hareket edeceğiz. Oş'a doğru. Otostopla devam edeceksek eğer yağmurda çıkamayız. O yüzden yağmurda şehirde kalmayı, en azından işlerimi halletmeyi tercih ederim. Video editleme vesaire. Belki yağmurdan sonra hava güzel gözüküyor tekrar böyle bir 2-3 gün. Şimdi tam mevsim geçişindeyiz. O yüzden arada böyle yağış oluyor. Arada hava tekrar düzeliyor. Mevsim geçişlerine genelde böyle havalar oluyor. O yüzden güzel havayı yakalama şansımız var. Seversem eğer burayı belki kampta gelirim. Onu artık sonra göreceğiz beraber. Ama ormanın içinde yürüyüş gerçekten çok güzel. Bakın arkadan bir tane tur geliyor. Şeymiş, Norveç'ten gelmişler. 84 yaşında bak, 84 yaşında şelaleye gidiyorlar. Şey dediler, biraz kayıyor dedi. Şu an bakın burası şu anda çok çamur değil. Ama biz daha yükseleceğiz. Son kısımlar epey çamur dedi abi. Rehberlik yapıyormuş ha. Göreceğiz. Ya yol aslında uzak değil. 4 kilometre buradan. Sordum, o da 2 saat söyledi mevsimi gibi. 4 kilometre ama tırmanış olduğu için tabii yol uzuyor. Onlara belki de bir yerden sonra geri döndüler, bilmiyorum. Yaşlılar. O yüzden gençken gezmek önemli. Enerjimiz varken. Böyle insanları da takdir ediyorum. Bu yaşlarda geliyorlar böyle yerlere. Helal olsun. Şu an başladı mesela. Çamur. Bakın 2 tane yol var. Şu sağdaki kalan yol çok kötü. Yani bu yol da kötü de burada en azından taşlar olduğu için bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ben sağdan çıkmaya çalıştım. Çok kayıyor. İnanılmaz kayıyor yani. Yağış da var şu anda. Direkt kaydım yani. Düştüm. Epey kayıyor ya, öyle böyle değil. Bakın yine kayıyor. Görüyor musunuz? Direkt kayıyorsunuz yani. Be careful here. Ah. Az yağmurun olduğu günü seçtik ama şu anda bile şartlar zorlu. Ama manzaramız çok güzel bakın. Karşıda karlı dağlar, sisli. Bakın abimiz İsveç'ten gelmiş. Geldiğimde kayanın altında oturuyordu, ıslanmış. Giydiği kıyafetler de hep şehir kıyafetleri. Az önceki Norveçli grupla gelmiş sanırım. Şeyi sordu bana, dedi herhangi bir grup gördün mü? 15 kişilik dedim, 3 kişi gördüm sadece, onlar da geri dönüyor dedi. O zaman benim de geri dönmem gerekiyor dedi. Herhalde o önden gidiyordu. Beklemiş buraya, sığınmış yağmurdan. Şu an bayağı yağmur yağıyor yani. Bayağı demeyeyim de yağıyor, çiseliyor yani. Manzara harika ya. Tabii size çok az yansıyor ama sis vesaire severim. Tabii tüm dağı kapattığında güzel olmuyor ama genel olarak güzel. Neredensin falan dedi, işte Türkiye dedim. İstanbul deyince diyor benim favori şehrim diyor. Vallahi bizim ülkemizde çok zorluklar falan var da insanlara Türkiye dediğinizde genelde kötü bir tepkiyle karşılaşmadım bugüne kadar. Herkesin hep iyi tecrübeleri olmuş veya sevdiği yerler. Güzel, o yüzden sevindirici. Selamünaleyküm. Buradan gidiyor şelaleye, burası şelaleye giden yer. Şarkı atma. No. Su yok mu? Su yok. Yok. Az. Az. Şurada şelale gözüküyor buradan aslında da akmıyor şelale. Ha, Türkiye'den. Türkçe düşünürsün. Düşünelim. Adın ne? Uluk. Uluk. Bahadır. Bahadır. Rehber misin? Rehber misin? Guide mısın? İyi geldi. Ha, guide'sin. Grupla. Grupla. Vardın mı şelaleye şarkı atmaya? Yok. Ha, gidiyor.
Şimdi gidiyorsun. Varacaksın. 저좀 앞에. Ha, dönüyorsun. Okey. Okey Rahmet. Aleykümselam. Bakın burada süreler falan yazıyor. Şarkıratma Kırgızca Waterfall. Şu da dağ evi. Oraya gidip kalanlar da oluyor işte. Kamping vesaire falan da var. Yol üstüne var mı zaten? Mevsimde gördüm ben. Bakalım artık ya, güzel bir doğa yürüyüşü. Ya önümde harika bir manzara var. Kırgızistan denilince akla dağlar geliyor. Ülkenin büyük bir kısmını çünkü dağlar oluşturuyor. O yüzden burayı dağlardan bağımsız düşünmek çılgınlık olur. Şelale yani kuru ya. Çok cılız akıyor herhalde. Bunlar da gitmediler galiba. Gitti mi gitmedi mi? Belki de çocuk anlamadı, bilmiyorum. Dönüyoruz şimdi dedi. Herhalde gidip dönüyorlar, bilmiyorum. Bizimkiler biraz geriden geliyor. Onlar biraz yavaş yürüyorlar. Ben üşümemek için kendi tempomda ilerliyorum. Bakın 3 tane Koreli abi. Yanlarında da bir tane Kırgız rehber kardeşimiz. Genelde herhalde 3 kişi başına bir rehber falan düşüyor gördüğüm gibi. Yani turla falan gelmek isterseniz seçenekler mevcut. Ya burası zaten hani Bişkek'e gelen insanlar için ziyaret edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Eğer şehirde sadece bir şeyler yapmayacaksanız Bişkek çevresinde görebileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi Alaarça National Park. Alaarça 1976 yılında milli park ilan ediliyor. Alaarça'nın anlamı renkli ardıç. Burada ardıç ağaçları bulunuyor. Şu anda gördüğünüz gibi sonbahardan dolayı birçok farklı rengi görebilirsiniz. Harika ormanlar, işte bozkır. Karışık ya. Buzul, dağlar, göller, şelaleler. Yani doğayla bütünleşebileceğiniz harika bir nokta. Yani buraya geliyorsanız yani mutlaka ziyaret edin bence. Yoksa zaten Bişkek'te yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Neyden bahsediyordum bakın. Şimdi bizim son yıllarda pasaportumuz çok değersizleşti hani. Malum nedenlerden dolayı. Fakat ziyaret edebildiğimiz yerlerde karşılaştığım insanlar, özellikle son seyahatlerimden bahsedecek olursam Güney Amerika ve Orta Asya ülkeleri. Zaten Orta Asya biliyorsunuz Türk Cumhuriyetleri. Ondan önce Azerbaycan'a gitmiştim yine. Aynı şekilde. Yani buralar zaten bizim kardeş ülkelerimiz. Buralarda hani bize iyi davranılması zaten absürt bir durum değil, normal. Fakat insanların gerçekten tavır ve davranışları, tutumları çok güzel ya. Türk olduğunuzu hissettiğiniz yerler burası. Geldiğinizde Türkiye ayrı bir ilgi alaka var. Çok memnun ediyor bu insanı. Yani başka ülkelere belki giremiyoruz, edemiyoruz ama en azından gidebildiğimiz yerlerde yani bize karşı şu ana kadar negatif bir durumla karşılaştığımı söyleyemem. Tüm insanlar ilgiyle alakalı, Türkiye ile alakalı güzel anılara sahipler. Bu da mutlu ediyor. Tabii ülkede çok sıkıntılar var ama böyle yerlere gelince en azından onları hissetmemek önemli. Yoksa şimdi burada gezerken birisi gelip sana ülkede yaşadığı bir şeyi anlatsa veya başka bir şey anlatsa, ne bileyim, iyice morali bozulur insanın. Mis gibi manzaralar ya. Bizimkileri hala göremedim ben. Araba bayağı açmışım. Şu anda 2600 metre civarlarındayım. 2800'lere falan çıkacağız. Şu önümdeki tepeye çıkacağız. Orada bir kamp alanı falan da gözüküyor. Ya keşke siz hani biraz daha az olsa da şu dağların heybetini daha iyi anlayabilsek. Çünkü sisten dolayı dağların yüksekliğini çok kavrayamıyoruz. Şu anda etrafımda genel olarak 4000 metre yüksekliğinde birçok dağ mevcut. Burası dağ silsilesi. Tanrı Dağları. Tian Shan Dağları. Gerçekten dünyadaki önemli dağ silsilelerinden bir tanesi burası. Kırgızistan o yüzden bence çok değerli bir ülke.
Sabah işte çantamı hazırlarken yürüyüş için şeyi fark ettim. Termosumu kaybetmişim ben Bişkek'e gelirken. Bişkek'e gelirken bir otostop çektik. Sonra da bir kere dolmuş aldık Tokmok'tan. Orada herhalde çantayı koyarken düştü bir yerlerde diye tahmin ediyorum. Yani normalde hani eşya yenisini alırsınız edersiniz de bayağı yol yapmıştık beraber o termosla. Anısı vardı yani. Güney Amerika'da az yol tepmedi benimle. 2 kişi gördüm şöyle şelaleye doğru giden. Şurada ufacık bir şelale var. Yol buradan gidiyor böyle. Bakın size şuraya çıkıp bir manzara noktasını göstermek istedim. Böyle manzara noktalarına falan vardığınızda sıcak bir şeyler içmek güzel oluyor. Ne bileyim çaydır, kahvedir severim ben. Oturacaksın, keyif yapacaksın abi. Boşuna yürümüyoruz buralara kadar. Termos o yüzden önemli oluyordu. Hani normalde seyahat ederken çok sık kullanmıyorum ama özellikle kampa gittiğimde benim için daha çok önemli oluyor termos. Yapacak bir şey yok ama yanımızda getirdiklerimizle artık idare edeceğiz. Bakın muhtemelen şurası nehir yatağı diye tahmin ediyorum. Çünkü aynı istikamete şelale ve şu aşağıda da var. Burası şu anda yani sonbahardayız. Kusura bakmayın bazen su damlacıkları geliyor. Bazen görebiliyorum bazen göremiyorum. Şu an sonbahardayız. Yani kuru sezondan çıktık. O yüzden yağışlar henüz başlamadı adam akıllı. O yüzden su kaynakları epey cılız. Şelale akmıyor bile yani neredeyse. Gidince biraz daha net anlayacağız ama yani kıştan sonra ilkbaharda geleceksiniz ki buralar böyle çağlayarak aksın. Tabi o zaman buradan nasıl geçiliyor bilmiyorum. O zaman bir köprü mü yapıyorlar yoksa geçilmiyor mu? Çünkü çok geçilecek gibi durmuyor burası su olduğunda. İlk etap bayağı zorluydu tırmanış olduğu için. Dik bir tırmanış vardı ilk etapta. Son kısım düzdü. Şu an tekrar bir ufak tırmanış geçtim. Şöyle nehir hattını açtık. Yani Kırgızistan'a gelmeyi planlıyorsanız eğer Eylül ayını tavsiye ederim. Veya yaz ayları tabi. Ama imkanınız varsa bence Eylül ayında gelin. Hem daha az insan olur. Hem işte havalar çok sıcak olmaz. Sıcak olan yerlerden bahsediyorum özellikle. Bir de işte yağışa çok yakalanmamış olursunuz. O bakımdan iyi olabilir. Ben Güney Amerika'dan döndükten sonra çok fazla Türkiye'de vakit geçirememiştim. O yüzden Azerbaycan seyahati sonrası biraz fazla kaldım. Bir aydan fazla kaldım. Türkiye'de fazla kalınca da buradaki mevsimi kaçırmış oldum maalesef. Yani buraya biraz daha erken gelsem çok daha fazla şey yapıp daha keyifli olabilirdi. Pişman değilim ama her mevsimin ayrı güzelliği var burada. Şimdi de sonbahar renklerini görebiliyoruz. İşte ne bileyim sisli dağları görebiliyoruz. Her mevsimin ayrı güzelliği var. Kışın da var, baharın da var, yazın da var. Ben kışı seviyorum. Ama biraz daha fazla şey yapmak isterdim Kırgızistan'da. Çünkü buraya o amaçla gelmiştim daha çok. Tam beklentilerim karşılamadı bu seyahat. O yüzden ileride yani Kırgızistan'a tekrar gelmek istiyorum. Farklı bir mevsimde. Şimdi doğadayız. Doğa görüntüleri almaya çalışıyorum ama biraz da fazla konuştuğumun da farkındayım. En azından konuşurken size faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalışayım. Kırgızistan bence Türk lirasıyla gezilebilecek iyi ülkelerden bir tanesi. Pahalı değil. Tabii bunu değerlendirirken lütfen şeyi dikkate alın. Ben sırt çantalı bir gezginim. Otelde kalmıyorum. İşte araç kiralamıyorum. Taksi işte bazen böyle durumlarda kullanıyorum. Bunları göz önünde bulundurun. Hani ben yüksek bütçeli gezen birisi değilim. Ama yüksek bütçeli gezmek isteyen insanlar da bence burada çok para harcamadan gezebilir diye tahmin ediyorum. Otel fiyatlarından çok bir fikrim yok. Hostel fiyatları 5-6 dolardan başlıyor. Bu fiyatlara kalabilirsiniz. Daha iyi bir yer işte 15 dolar olur belki. 10-15 dolar arası olur. İşte banyolu otel odaları.
Tur almak isterseniz turlar biraz pahalı olabiliyor, bilmiyorum. Yine yapacağınız şeye göre değişir. Mesela biz karakol tarafında Alaköl'e gitmiştik. 2 gece 3 günlük. Ben kendi çadırım vesaire olduğu için bütün her şeyimi yanımda taşımıştım, yemek dahil. O yüzden bir para harcamadım. Sadece parka giriş ücretini ödemiştim. Fakat yurtta falan kalmak isterseniz kahvaltı dahil yurt fiyatları, mesela akşam yemeği, kahvaltı, yurtta kalma $50 civarıydı. Sadece kalma $20 civarı gibiydi. Yani buralara geliyorsanız da bu paraları biraz ödemeniz gerekiyor. Ya da kendi ekipmanınızı kendiniz taşımanız gerekiyor. Ben Kırgızistan'da özellikle göçebe kültürünü çok merak ediyordum ve görmek istiyordum. Gözlemlemek istiyordum. Fakat benim ulaştığım zamanlarda onlar artık yüksek dağlardan veya yaylalardan artık normal yerlere, köylerine veya yaşadıkları yerlere dönmüşlerdi. Bu yüzden göçebe hayatına denk gelemedik maalesef. İleriki yol üstünde, yani gelecek rotam üstünde bir yer daha var. Bilmiyorum orada yaşayanları bulabilir miyiz, bulamaz mıyız, ama belki son bir şans orada denk gelir. Göçebe hayatını görmek istiyorsanız muhakkak yaz aylarına gelmeniz gerekiyor ki yüksek yerlerde bu insanlara denk gelebilirsiniz. Benim asıl geliş amaçlarımdan bir tanesi de buydu. Bunun dışında Kırgızistan doğa severlere, tarihi, kültürü sevenlere güzel şeyler vaat ediyor bence. Yani turizm açısından gayet zengin bir ülke bu konuda. Gelirseniz bence sizi tatmin eder. Yemekleri de gayet lezzetli. Et ürünleri bolca tüketiliyor. Eğer seviyorsanız hem ucuz hem lezzetli et ürünleri var. Bakın karşıda ne var? Görüyor musunuz? Girişte görmüştüm bunların resmini. Kaçma kaçma. Çok tatlılar ya. Bunu Bişkek şehir merkezinde de görmüştüm. Pıp 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 pıp. Buranın sincapları çok güzel ya. Şimdi ben arkadaşlar geldim sayılır neredeyse. Şelale hemen üstümde kalıyor. Fakat yağmur yağıyor yani hala. Çok yağmıyor ama yağıyor. Bizimkilere baktım da bayağı geride kalmış onlar. Şöyle kuru bir alan buldum. Burada oturup bekleyeceğim biraz. Hem de orada bir şeyler atıştıracağım. Gelirken yanıma domates, salatalık aldım. 2 tane yumurta haşlamıştım sabah kahvaltıda yedim. İkisini de şimdi yanımda getirdim. Böyle yumurtalık taşıyorum ben genelde kampa giderken. 6 tane yumurta alıyor. Kampta veya böyle doğa yürüyüşlerinde güzel oluyor. Buna salatalıklar da çok güzel. Böyle farklı bir salatalık. Kuş geldi de. Çok da değişik bir kuş değil. Şu göstereyim ağaçta. Bir çeşit kargaya benziyor yani. Çok ilginç bir kuş değil. Kırgızistan'da genelde sokaklarda, mahallelerde şöyle tandır ekmekleri çıkıyor. Sıcak alırsanız çok güzel yani çok lezzetli oluyor ama biz yol üstünde sağ olsun taksici abi durdu. Magazinden aldık bir tane. Bu da bakkallara magazin diyorlar. Durdu bir tanesini oradan aldık. Sıcak değil ama taze en azından ve gayet lezzetli. Şöyle göstereyim. Bizim pidelere benziyor. Pastane pidelerine benziyor biraz. Ya Kırgızistan'da benim ilgincime giden şey, burada hayvancılık çok meşhur. Etler yani et ürünleri vesaire ama peynir çeşidi çok az mesela. Peynir yapmıyorlar yani adam akıllı sütten. Süt ürünleri de gayet güzel. Çeşitli. 1001 çeşit ürün var ama peynir sayısı çok kısıtlı. Peynir çok tüketmiyorlar anladığım kadarıyla burada. O kültür yok yani. Vallahi Kırgızistan'da da Kazakistan'da da şu gofret var. Bizim hoşbeş tarzı bir gofret. Göstereceğim bakın şimdi. Bu kremalısı benim favorim.
Çok güzel ya tadı. Kremalı bu. Şöyle bakın, gofret. İçi bayağı dolu. Bağımlısı oldum ya bunu. Sürekli alıyorum. Çayla falan çok güzel gidiyor. Çay kahveyle. Sürekli yanında taşınıyorum. Bizim açan da bunu almış. Fındıklı bu da. Normalde o almıyordu. Ben seviyorum diye o da almış. Böyle yerlere geldiğimizde genelde ben alıyordum hep. Bu sefer o almış. Benim de önceden kalan vardı bir tane, onu getirdim. Evet, sis kalkıyor bakın karşıda hafiften. Dağlar daha iyi gözükmeye başladı, karlı dağlar. Bir göstereyim dedim size. Orada bizimkiler geldi. Ulaştılar sonunda. Ben neredeyse 20 dakikadır oturuyorum burada. Bundan sonra artık çok bir şey kalmadı. Hemen üstümüz zaten şelalenin aktığı yer ama şelale akmıyor. Sıkıntı o. How was it? What do you think? My favorite question. What do you think? Good? You feeling good? Steep? You're hungry? Yeah. Yeah. Let's go. My backpack there. Yeah, there. There's no waterfall. Why there's no waterfall? Because we are in the dry season. So waterfall, it is very dry now. Most of the people coming here for want to see waterfall, but there is no waterfall. But it is good hiking route. Oh. Yani şelalenin bulunduğu yere çıktım ama tabii akan hiçbir şey yok. Şöyle tepeden biraz manzarayı göstereyim. Şu karşıda karlı dağlar iyice açıldı. Şu karşımda da yine aynı şekilde karlı güzel dağlar bulunuyor. Şimdi bu yol aslında şeye devam ediyor. Size bahsetmiştim ya dağ evi var diye. Ratsek Hat diye bir yer var. Hat dedikleri bu dağ evi oluyor işte burada herhalde. O Rus terimi olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla Slovakya'da falan o taraflarda da, Slovenya'da, oralarda da bu hat sistemi yaygındı. Neyse, velhasıl kelam bu yol oraya gidiyor. 2 kilometre kalmış buradan. Fakat dağ evi 3300 metrede bulunuyor. Orada kamp falan da yapılabiliyor. Ya bu bilgilerin çoğunu zaten Maps'im üzerinden görebilirsiniz. Eğer böyle şeyler planlıyorsanız zaten az çok bilgi sahibisinizdir. Neyi nasıl arayacağınızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben şimdi bizimkilerin yanına dönüyorum. Bir çıkıp bakayım dedim ben. Şöyle harika bir manzara var bakın. Karlı dağlar eteklerindeyiz, karlı dağların. Yani şelaleyi göremedik ama en azından doğanın içinde güzel bir yürüyüş yaptık. Şehirden çıktık. Güzel, keyifli bir gün oldu. Gün bitmedi daha ama yaptığım şeyden memnunum. Buraya kadar gelmişken burayı görmemek olmazdı. Maalesef buraya böyle bir çöp kutusu koyma gafletinde bulunmuşlar. Ve etrafı görüyorsunuz yani. KFC şeyler falan ama yani şu şehre ait olan hiçbir şeyin burada olmaması gerekiyor. Abi getirdiğini götür yanında yani. Bunu buraya çöp kutusu yapmanın hiçbir mantığı yok ya. Baksanız abi, KFC paketleri etrafta dolaşıyor. Her yer çöp içinde. Ayıp olmuş. Ya umarım yetkililer görür bunu ve önlem alırlar. Yani bu dağda çöp kutusu olayının hiçbir mantığı yok açıkçası. İnsanlar geliyor buraya atıyor ama burada yaşayan hayvanlar var. Hayvanlara da sıkıntısı var bu işin. Doğaya zaten söylemeye gerek yok. Kötü olmuş maalesef. Yani şu dağların arasından vadiden giderseniz dağ evine ulaşıyorsunuz. Böyle önümüzden de nehir akıyor. Aşağılara doğru. Çok güzel ya manzara. Hava biraz açmaya başladı. Şöyle güneş kendini az bir göstermeye başladı. O bile yetti yani. Güzel oldu, güzel. Bugünü sevdik. Bakın şu karşıda kuru olan yer var ya, siyah gözüküyor, koyu siyah. Orası işte şelale. Çok az, ufak bir şey akıyor sadece tepesinden. Yani
şelale demek zor. Şu an tabii hani kuru sezondan çıktığımızdan dolayı, yazdan çıktığımızdan dolayı su seviyesi çok düşük normal olarak. İlkbaharda gelinirse mesela buraya veya yazın gelinirse çok daha fazla bir su seviyesi görünür. Nehir bile yani çok cılız akıyor şu anda. Şu alan bildiğiniz muhtemelen dolup taşıyor yani. Çünkü izi var görünen nehir yatağında. Yani şu an çok cılız akıyor. O bile çok cılız akıyor. Olsun. Güzel oldu. Güzel bir yürüyüş oldu. Her şey sonuç odaklı değil tabii ki. Olaya bakın abi ya. Tam geri dönüyordum. Karşımda dağ keçilerini gördüm. Büyük boynuzlu dağ keçileri var. Bakıyorum bir şeyler hareket ediyor. Kamufle olmuşlar ama siz göremiyor olabilirsiniz şu anda. Tam önümde duruyorlar. Bana bakıyor şu an bazıları. Bayağı dağ keçisi ya, büyük boynuzlu. Vay anasını ya, bunları da görmek nasip oldu. Cabre ibex tarzı galiba bunlar. Bayağı var ya, öyle böyle değil. Bakın koşuyorlar. Lan. Baksanıza şunun boynuzu çok büyük ya. Şu gidenin boynuzları çok büyük. Bunları göreceğimi hiç beklemiyordum. Ufak olanları da var, büyük olanları da var. Az yaklaşmayı deneyeceğim. Ya belgesellerde gördüğümüz görüntülerin içindeyiz arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Harika ya. Harika. Çok büyükler ya. Bayağı büyükler. Bayağı bu keçi meçi değil ya. Bu bildiğim buzağı gibi bir şey yani. Düşün. Bayağı büyük. Bakın tecrübeli olanlar yukarıya çıktı. Tecrübesi olanlar aşağıya kaçtı. Şimdi onlar da onların yanına gidiyor. Şöyle ben aradan göstereyim. Bunlar daha ufak. Boynuzları büyük değil bunların çok. Geyik manzarası. Geyik diyorum, keçi manzarası. Aşağıda bakın sis dağılıyor ya. Vadinin üstünde bulutlar hareket ediyor. Harika bir manzara oluşmuş durumda şu anda. Harika bir manzara. Normalde yürüyüş yolu alttan gidiyor. Biz keçileri görelim diye yukarıya çıktık biraz. 2 kişi daha geliyor sanırım buraya doğru. Allah, şelaleyi göremedik ama çok nadir görebileceğimiz dağ keçilerini gördük. Harika oldu. Ben bir kere İsviçre'de görmüştüm seneler önce seyahat ederken. Oradakiler bunlardan çok daha ufaktı, daha küçük boynuzluydu. Fakat çok hızlı hareket ediyorlardı. Burada bunları görmek çok büyük şans ya. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Yani şelale göremedik. Burada bunu gördük. Şili'de Torres del Paine'ye gitmiştim. Sisten, kardan dolayı dağları doğru düzgün görememiştim ama puma görmüştüm. İşte bazen istediğinize ulaşamıyorsunuz fakat önünüze farklı şanslar çıkıyor. O yüzden devam yani. Gördüklerimizle yola devam.
Vadiden sis kalkıyor bakın. Oh. Öyle önümüzden süzüle süzüle gidiyor. Kırgız ecelerim. Kırgızçası, Hmm. Türkçe söyleyemeyecek. Söyle istediğin gibi. Ocak ayında Kilimanjaro'ya eşimle çıktık. Çıktınız. Kança yaşınız var? Ben 65'temin. Dostlar, arkadaşlar, doğu жүргүлө, den soğuk için. Ha. Oldu. Maşallah. Yaksı. Benim dostlar geliyor. Ha. Maşallah size. Sizin yaşınızda başkaları yürüyemiyor. Siz daha Ben çıkıyorsunuz. 25 yıldan beri Dodo yürüyorum. Yürüyorsunuz. Baba, Maşallah. 25 yıldan beri. İnşallah biz de yürürüz sizin gibi. İnşallah, inşallah. Vallahi yolda gelirken ablalarımla karşılaştım. Buralılar, Bişkekli. Görüyorsunuz yani. 65 yaşında Kilimanjaro'ya çıkmış, tırmanmış. Eşiyle beraber. 25 yıldır yapıyorum. Zaten anlamışsınızdır yani. Hani bir daha özetlemeye gerek yok. Japonya barganda 80'ge çıkan. Hmm. Başka çıktınız mı bir yerlere? Ben Çoğ Pamir'de, Küçük Pamir'de buldum. Pamir'de, Küçük Çoğ Pamir'de. Kalas'ta buldum, Tibet'te. Tibet'te. Japonya'da Fuji'de. Fuji'ge bardım. Fuji'ge bultur bardım. She climbed to Fuji. Ötketkiler. Kırgız. Local people. We are local people. Kırgız. Are you Japanese? Beautiful girl. Our face like Similar. Similar. Biraz Türkçe, biraz İngilizce Okay. ve biz Orçça жақсы сөйлейміз. Ha. Kırgız iyidir, Kırgız. Sorry, are you question for me? You can again your question. What did you ask? なんか質問しました。 Did you ask anything? No? Okay. Sorry. No, no, no. Sorry. You have one question for you? If you have, it is your last chance. You have to ask. Let's together photo for Now or never. Now or never. Together. Bana bazen yorumlarda soranlar oluyor. İşte ben şu kadar yaşındayım, yapabilir miyim falan diye. Alın işte. Böyle insanlar karşıma çıkınca göstermek istiyorum ki en azından bunu soranlara ilham olsun. Ne güzel değil mi? 65 yaşında kimisi adım atacak hali kalmıyor. İnsanlar bakın dağlara çıkıyorlar, buraya geliyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Aktif hayat önemli. Hani bu sürekli insanın kendini bilmesi önemli. Şimdi 25 senedir bunu yapınca ona çok normal geliyor aslında. Fakat bunu bana genelde soranlar aktif bir hayat sürmüyorlar. Yani bildiğim, düşündüğüm kadarıyla ki bu soruyu soruyorlar. Çünkü insan sınırlarını keşfettikçe, öğrendikçe yapabileceğini görüyor ve bir sonraki adıma geçiyor. Yani kimse anasının karnından dağlara tırmanarak çıkmıyor. İlk önce ufak bir yürüyüşle başlıyorsunuz. Bakıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bir tık arttırıyorsunuz. Sonra dağlara gidiyorsunuz. Yavaş yavaş artıyor böyle. Sonra bir bakmışsınız. Hiç hayal edemediğiniz yerlere ulaşmışsınız yani. Bu işler böyle gelişiyor. Yani o yüzden adım adım gitmekte fayda var. Bana böyle soru soranlara tavsiyem bu olur. Kendinize hedefler koyun. Mesela 5000 metreye mi çıkacaksınız? 1000 metreye çıkın. 1000 metrede nasıl hissettiniz? Güzel. 2000 metreye çıkın. Adım adım böyle hani. Bunları basamak basamak yaparsanız zaten siz de sınırlarınızı keşfedersiniz. Eksiklerinizi görürsünüz. Sonra bu eksiklerinizi gidererek hedefinize bir gün ulaşırsınız. Belki erken olur, belki geç olur. Ama ulaşırsınız bir şekilde yani. İnsanoğlu her şeyi öğrenip yapabiliyor sonuçta. Bakın bizim gördüğümüz keçi Siberian Ibex'miş. Ben Cabra Ibex dedim de Cabra Ibex farklı. Ben bir onu biliyordum, onu söylemiştim. İşte burada yaşayan hayvanlar. Başlangıçta gördüğümüz şu kırmızı sincap.
Pika varmış. Pika'yı da gördüm aslında. Ben de ufacık böyle fare gibi bir şey görmüştüm. Muhtemelen o taşların altında gidiyordu böyle. Herhalde o da pikaydı. Diğerlerini göremedik. Golden Eagle bu. Burkut. Buranın meşhur kuşu. Kartal. Bu şey yapan var ya, tilki yakalayan. Buranın meşhur kuşu. Güzel ya. Bitti valla. Döndüm ben. Bakın. Siberian Ibex'in şeyi burada. Heykeli. Burada da Karleopara'nın heykeli var. Çok güzel bir gün oldu valla. Saat da iyi. Saat 2:30. Güzel vakitte de döndüm. Bizimkileri bekleyeceğim şimdi. Onlar biraz arkadan yavaş geliyordu. Bizimkileri bekleyip sonra buradan otostopla dönmeye çalışacağız bir şekilde, bakalım. Oldu.